Yani burada kim kimi öperse açık piyasa. Hiçbir şeyin üstünde adam akıllı fiyat da yazmıyor. Aldığımız suya kadar anasından pazarlık yapıyoruz. Merhaba Türkiye. Merhaba arkadaş. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Bu herkesin aldığı fincan takımı var ya, biz onu Old Pazar'da kaç 300'e falan bulduk. Hatta 2-3 kişi alacağız falan dedi, indirim falan yaptırdık böyle gayet güzel. Burada adam gelmişti ki 600. Güler misin ağlar mısın yani? Adamı diyorum. Hello Turkey. Yavaş yavaş. Hasan Şahin. Olmaran. Bunun üstüne bir şey daha giyecek misiniz? Buranın insanları var ya. Şarm El Şeyh'ten herkese merhaba. Mısır'a ilk geldiğimizde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmiştik. Şimdi ise Şarm El Şeyh'teyiz. Bugün ilk günümüz. İlk günümüzde safari turu yapacağız. Şu şekilde de kaldığımız oteli size göstereyim. Kaldığımız otelin adı da Sanafir Otel. Şarm'da burada bu otelde şöyle bir güzelliği var. Perşembe ve pazar günleri şu gördüğünüz alanda kulüp oluyor. Otelin müşterisiyseniz eğer giriş parası vermiyorsunuz ama dışarıdan girecek olursanız yanlış bilmiyorsam 45 dolar sizden giriş parası alıyorlar. Hatta 40 dolar olması lazım. Zaten pazarlarınızı her türlü zaten yapacaksınız. Çünkü Mısır'dasınız. Birazdan işte safari turuna gideceğiz. Turla anlaşırken de tam pazarlığımızı yapmıştık. Otelimizin önünden bizi alacaklar. Akşama tekrardan etkinlik bitince otelimizin önüne bizi geri bırakacaklar. Safari turuna birazdan gideceğiz. Gittiğimiz zaman da içeriğini size göstereceğim. Şarj videomuz başlasın. Biz de beklerken de Vanilya isimli bir mekandan dondurma alacağız. Dondurma çeşitleri de şöyle göstereyim. Neyle aldın? Ben limonlu aldım. Güzel mi tadı? Güzel al. Murat seninki neyle? Çilekli aldım. Çilekli lollipop yersin aşkım. Oğlum bayağı limonlu bu. Peki neyle? Fıstıklı al dene. Tadı gayet güzel. Puşlarımızı da aldık. Safari turuna hazır mıyız? Hazırız. Basacağız, gazlayacağız. Gazlayacağız. Basacağız. Şimdi servis bizi alacak. Servisin geleceği noktaya doğru gidiyoruz. Servis bizi aldı. Şu anda Sina'ya doğru yola çıktık. Şimdi alana geldik. Şu şekilde ilk önce bir yüzümüzü kapatacaklar. Sonrasında biz de gideceğiz. Düşüncelerin ne? Habibi. Şimdi ATV'lerin üstüne bindik. Şu gazmış. Fren motordaki gibi hemen burada. Şunlar da ön frenmiş. Bizimkilerle de peş peşe bindik. Gazamız mübarek olsun. Yaklaşık bir 10 dakika ATV sürdük. Şu Yankı Dağı'nın buraya getirdiler bizi. Giderken var öyle bir zikzak zikzak böyle gidiyorsun ki böyle hani böbrek taşın olsa düşürürsün yani. Tabii efendim. Ben düşürdüm. Ama böbrek taşı değil. Ne düşünüyorsun? Şu ana kadar iyiydi. Ben bir ara burada durunca dedim herhalde buraya kadar değildir herhalde dedim. Yoksa parasını vermeyecektik belki. Hani şu an zevkli bir şekilde gidiyor. Sadece şeye izin vermiyorum. Mesela biz hayalimizde yan yana gelip birbirini çekecek, birimiz öne gidecek, birimiz arkaya gelecekti. Yapıyor da lavuk yandan hemen bağırıyor. Motorla seni yandan takip ediyor. Diyor ki hemen sıraya geç. Telefonu bırak. Ya bırak. Telefonu bırakacaksan ben niye katıldım? Eyvallah zevk alıyorum ama anı kalması lazım sonuçta. Aynen öyle. Baktığın zaman. Murat nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor abi. Sadece çok zıplatıyor işte Şirken abinin dediği gibi. Yollar biraz sıkıntılı ama bayağı keyifli ya. İnşallah ilerisi düz olur da rahat rahat gideriz. Bir de şöyle bir şey var. Motorlar aşırı sıcak. Ben şort giydim. Çok aşırı sıcaklık geliyor. Haberiniz olsun. Ona dikkat edin. Genel olarak ama güzel. Alan da çok güzel gördüğünüz gibi. Bildiğin çölün ortasındayız şu anda. Güzel bir deneyim oluyor. Türkiye. Çok 1, 2, 3. Türkiye! Yeah. Şimdi de neredeyiz biliyor musunuz? Devenin üstündeyiz. Vallahi bunlar birbirine girecek. Birbirlerine girecek manyaklar ya. Böyle geziyoruz şu anda. Şimdi Bedevi çadırların oraya geldik. Yasin deveye binerken zor anlar yaşamış. Oğlum var ya tam böyle Mısırlılara benzedin ha. Abi benim deveyi bana göre vermişler. Bir heybetli. Diğer develer daha aşağıdayken benimki daha yukarıdaydı ve daha genişti. Binemedim. Binemedim. En son bacağı bayağı açmak zorunda kaldım. Bindim. Bu sefer yukarıda da şeyi dar tutmuşlar. Yani Oturma yerine. oturma yerine biz diğer abi bindi ya senin video çekti. O abi de tam böyle oturmuş. Sizinkiler genişti. Bu sefer sürekli bacağımı kasmak zorunda kaldım. Bacağım var ya şimdi. Genel olarak nasıl peki gidiyor?
Ben güzel, zevkli geçiyor. Şimdi burada bir tane bedevi çayı verdiler ücretsiz. Tadı güzel. Güzel. Güzel değil mi tadı? Ha, güzel. Devesi değil mi bu? Evet. Oğlum gerçekten devesi. Lan şifa amına koyayım şifa. Papatya çayı gibi bir şeye benziyor. Ne bilmiyorum ki anlamadım. İç abi iç. Siliyi seversin. Şifa niyetine abi şifa niyetine. Abi masaya koyun bak. Oğlum tam Arap kızlarına benzemiş. Maşallah var, nazar değmesin ha. Şimdi Bedevi Çadırı'nın oradan çıktık. Akşam yemek yiyeceğimiz gösterinin olacağı alana doğru geçiyoruz. Alana geçince de hemen size alanını göstereceğim. Şimdi gösterilerin yapılacağı alana geldik. İlk önce size oturacağınız yerleri falan güzelce kapıda karşılayıp size söylüyorlar buraya oturun, şöyle yapın, böyle yapın diye. Ücretli etkinlik dışında içecek, nargile falan alabiliyorsunuz burada. Onun dışında da etkinliğin içinde yemek yiyebiliyorsunuz. Alanda böyle. İlk gösteri bu şekilde. Şu alanda ufak gösteriler yapıldı. Onları izledik. Kalkıp kendi yemeğimizi şimdi kendimiz alacağız. Onun sırasına bak. Asıl eğlenceden önce yemek verdiler. Tavuk, köfte, pilav, makarna, salata. Yanında da kola veriyorlar. Şimdi asıl eğlence şimdi başlıyor. Şimdi ateş gösterisi başlayacak. Hazırlık yaptılar. Gösterinin sonuna geldik. Hayvanlarla gösteri yaptılar. Şimdi para karşılığında fotoğraf çektiriyorlar. Biz de geldiğimiz noktaya geri döneceğiz şimdi ATV'lerle. Dün safari turu yaptık. Safari turuna 18 dolara verdik. Safari turunda da izlemiş olacaksınız. Şu anda da tekne turuna geldik. Tekne turuna da 38 dolar verdik. Tüplü dalışla beraber. Biraz sıra vardı. Şimdi o sırayı falan geçtik. Kapıda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Size geminin adını söylüyorlar. Bizimkisi Farşı Şarm'dı, öyle bir şeydi. Güzel gün ya. Güzel geçiyor şu an. Evet, daha başındayız bir. Daha şehri gezemedik etkinliklerden dolayı. Etkinliklerimizi yapalım, sonra şehri de gezmeye başlayacağız. Onun dışında da ekstra aklımıza böyle bir şey gelirse yine size söyleyeceğiz. Zaten hattımızda, orada her şeyimizi Kayra'da yapmıştık. Buraya tamamen eğlenmeye geldik biz. Bizde kalın, izlemeye devam edin. Don't move your hand like that. No. Don't swim. Yüzmeye gerek yok No. diyor aşağıda. Your hand like that. Maybe like that. Maybe like that. That's okay. Also your legs. Like that. Straightening your legs. Like that. Ayaklar düz şekilde duruyor zaten. Geri kalan her şeyi elinizden tutup biz yapıyoruz diyor. Sizin But you ilave have- yüzmenize gerektirecek Yes. bir But şey. you have Geminin içine bindik. Geminin içine ilk bindiğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarıyorlar size. Onun dışında ilgi ve alakaları çok güzel. Geldiğiniz zaman muhakkak bu deneyimi de yaşamanızı isterim. Gerekli bilgileri dediğim gibi veriyorlar. Zaten Şarm El Şeyh'e geldiğiniz zaman zaten yapacağınız etkinlikler belli. Birincisi safari, ikincisi de bu. Geldiğiniz zaman muhakkak yapın. Bir de ekstradan şöyle bir şey var. Rahatsızlığınız varsa size bunları soruyorlar. Atıyorum astım hastası olan mesela bir kişi vardı mesela. Onu dalmasını engellediler. Zaten size bir form doluyorlar. Formda rahatsızlığınız var mı yok mu? Kalp rahatsızlığınız var mı? Hani her şeyinizi soruyorlar. Kendilerince önlemlerini de alıyorlar. Zaten gerekli açıklama bilgiyi falan da zaten videolara tek tek böyle koymaya çalışacağız. Umarım geldiğiniz zaman güzel bir tatil geçirirsiniz. Şu an dalmak için hazırlanıyoruz. İlk sıra Hasan'la, diğeri Kenan. Hemen şurada. İkinci olan Kenan. Şu an dalmak için hazırlanıyorlar. Şu an bu kıyafetlere girip bunun üstüne bir şey daha giyecek misiniz? Durduğumuz zaman mercanların orada dalacağız. Summer breeze, warm and gentle. Sunshine fills the sky. Dalışımızı yaptık. Çıktık, şimdi kurutlandık, gemideyiz. Çok güzeldi. Bir sürü öyle balık falan vardı. Bir de şöyle söyleyeyim, yüzmeyi bilmeyen insanlar olabilir. Abi yüzme bilmiyorum diye falan şey yapmayın. Hiç hani ayağımı bile kıpırdatmadım. Bir kere kulaç bile atmadım. Adam kendi götürüyor kafasına göre. Şuraya git, buraya git. İşte şuna bak, buna bak. Kafanı falan böyle çeviriyor. Sonra bir fotoğraf falan çeviriyorsun, çekiliyorsun. Zaten bir 10-15 dakika sürüyor en baba. Hadi 10 dakika sürüyor, fazla da sürmüyor. Ama gayet güzeldi.
Geldiğiniz zaman yapın. Yüzme bilmiyorum diye korkan olursa da hiç korkmasın. Çünkü hiç yüzmeyle alakalı bir şey değil. Tamamen adamlar sizi kendileri yönlendiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece sağa sola bakıyorsunuz böyle. Balıklar ayağınızın altından falan geçiyor. Çok güzeldi. Şimdi sıra sıra diğer yerlere gideceğiz. Yine böyle aktarmaya devam edeceğiz. Beaches and waves of paradise, building sandcastles by the shore. The sun. Otelden yaşadığımız bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedik. Beyazada'ya gittik en son durak olarak. Beyazada'da şöyle, gemiler yine aynı şekilde sıra sıra duruyorlar. Abi Beyazada'ya kesinlikle ineceğim diyorsanız deniz ayakkabılarınız varsa yanınıza muhakkak alın. Yoksa da gidin satın alın. Çünkü biz oradan yürürken ayağımıza taş mı batmadı, diken mi batmadı, bir de yosunlu bir yoldan geçiyorlar sizi böyle. Yani yosuna basa basa gidiyorsun böyle, bayağı da gidiyorsun hani böyle yakın bir yerde de indirmiyorlar seni. Onun dışında Beyazada'nın olduğu yer de çok güzeldi. Zaten yarım saat falan müsaade ettiler herhalde bize. İşte yalandan oturduk, güneşlendik. Hani zaten yüzme gibi bir alanın yok orada zaten, hani yine gemilerin yanında. Çok kişi öyleydi zaten. Ya ayakta bekliyorlar ya birileri oturmuş. Fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekiliyor. Zaten fotoğraf her türlü çekiliyorsun. Yüzecek bir alanın olmadığı için 10 Belki. santim mi? Belki. 10 santim, 15 santimlik şey var, su var. Herkes oraya uzanmış. Yarın bir gün bu su seviyesi değişir mi? Şimdi ona bir şey diyemeyiz yani. Ya bizim gittiğimizde öyleydi. İnsanlar oraya uzanıp suyun üstü, suya yatarak örnek veriyorum zamanın geçmesini bekledi. Yani bir de ekstradan şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Şarm El Şeyh'e falan geldiğiniz zaman çoğu yerde şey var. Küçük böyle bir tane poşet var. Boynunuza asıyorsunuz onu. Telefon içine koyup suyun girmesini engelliyor. Ondan da mesela muhakkak alın. Çünkü atıyorum bazı yerlere gittiğiniz zaman telefonu yanınıza almak isteyebilirsiniz. Biz mesela almadık. Almadığımızda oraya gidince fark ettik hani hata yaptığımızı. Keşke alsaymışız biz. En azından siz atıyorum yarın gidecek olursanız o boyuna asılan poşetten alın. Bizim gemide nereden baksanız herhalde 3 kişi de 4 kişi de falan vardı. Biz hani gittiğimiz yerlerde onlardan rica ettik fotoğraf çektirmek için. Onlar da sağ olsunlar WhatsApp üzerinden zaten bize attılar fotoğraflarımızı. Öyle yani genel olarak. Tekne turu güzeldi. Tekne turunda biz işte sadece tekne turu 30 dolar. Tüplü dalış yaparsanız da 38 dolara biz anlaştık. Hani genel olarak da fiyatlar zaten çoğu yerde böyle. Siz de yarın bir gün geleceğiniz zaman araştırın. Biz anlaştığımız turun ismini burada veremiyoruz maalesef ama Instagram'dan falan atıyorum veyahut da YouTube'dan bir şekilde ulaşırsanız size açık açık daha fazlasını da anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Ayrıdan beri sürekli etkinlik yaptığımız için yorulduk. Bir ara verelim, biraz dinlenelim, denizin keyfini çıkartalım, güneşin keyfini çıkartalım dedik. Akşama doğru da Old Pazar'a gelmeyi düşünüyorduk zaten. Şu an Old Pazar'dayız. Şimdi burada birkaç hediyelik eşya, Arka plan yapacağım. Şöyle. Evet. cami gözüküyor. Burada biraz hediyelik eşya bakacağız. Bizim orada zaten sorduk. Az buçuk fiyatlar kapımızda var. Orası Namabiç diye geçiyor. Namabiç'in olduğu yer. Aynen, Namabiç'in olduğu yerde. Fiyatlara baktık. Şimdi buradaki fiyatlarla kıyaslama yapacağız. Hangisi daha ucuzsa oradan almayı düşünüyoruz. Buranın çıkışında da çölün ortasında kulüp var. Eğlenmek için bir yer. Oraya geçeceğiz. Şimdi zaten gezerken az buçuk size yine bir şeyler göstereceğiz. Neler alınabilir, neler alınmayabilir. Vallahi. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Abi pazarlık. Yarın da şey yapacağız. Bota falan bineceğiz, muz. Evet, Ondan sonra bu paraşüt falan, onların da fiyatlarının yerini falan size söyleyeceğiz. Şimdi Old Pazar'ı gezmeye devam edelim. Ve şöyle bir şey, mesela buraya taksiyle geldik buraya bulunduğumuz yerde. Adam bize dedi ki 500 Mısır pound dedi. Biz onu 150'ye kadar indirdik. Hani pazarlık muhakkak yapın. İlk 10 dolar dedi, 500 Mısır pound işte kafada. Biz onu işte 150'ye kadar düşürdük. Geldiğiniz zaman dediğimiz gibi hani pazarlıklarını yapın. Bak alacağınız suya kadar yapın yani, öyle söyleyeyim size. Şu an zaten buralarda geziyoruz. Daha yeni de bir tane eşya falan sorduk böyle. Ama buradakilerin bazılarında fiyat böyle şey yazıyor, tam yazıyor. Tam yazanların fiyatlarına bakacağız. Bizim oradaki fiyatlarla kıyaslayacağız. Eğer burada da atıyorum pazarlık yapıp indirebilirsek, hangisini daha uygun alabilirsek oradan alacağız. Şimdi şöyle ufaktan tekrardan bir gezmeye başladık. Güzel şeyler bulursak size göstereceğiz. Çarşıda gezinirken Sahaba Camii ile karşılaştık. Zaten buraya da gelecektik, görecektik. Buranın yapımı 2011 yılında başlıyor, 2017 yılında bitiyor. Osmanlı ile Memlük mimarisine ait bir cami. 3000 kişilik bir cami burası. Genel olarak da zaten herkesin fotoğraf çekilmeye
Medine'ye geldi. Müslümanların da ibadet ettiği bir güzel bir cami. Şimdi biz de bunun önüne bir fotoğraf çekileceğiz. İçine bir gireceğiz. Belki bir namazımızı da kılarız. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz zaman muhakkak uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de burası. Burası çok güzel, gelin buraya. İsmi neydi? Old Pazar mıydı? Old Pazar. Ha? Old Pazar. Old Pazar. Gerçekten çok güzel burası. Biraz pazarlık yaparsınız iyi olur. Çünkü bazen kazıklıyorlar sizi. Ya mesela kankam biz mesela suyu 10 Mısır poundunu 7 Mısır poundunu alıyoruz. Bugün Murat sevine geldi yanımıza. Abi dedi adam dedi söyledi 50 söyledi dedi. Ben dedi 40'a dedi indirim dedi. Murat dedim dedim onu dedim ona da dedim alıyorduk dedim. Gitti suyu geri verdi. Şunların tanesine 320 diyorlar ama pazarlık yaparak indirebilirsiniz. Yeni beğenmedin? Yakına. İndirim yapsaydın. Seversin. Yok, onu siz yapıyordunuz ben. İndirim, pazarlık, sünnet. Kenan'ın ilgi ya yakalandık ya. Kenan'ın ilgisini çekmiş. Ne Kenan bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Yalanına da niye kokluyorsun elliyorsun? Kenan bir sorsana gramı ne kadar? Bak hemen var ya kendileri nasıl belli bak. Yasin'le biz hiç dokunmadık bak farkındaysan. Ama hemen siz var ya Kenan'la siz. Nano ne? Nano ne? Burada da bu bir deve kakası değil diye esprili bir cümle bırakmışlar. Şöyle bir parfümcüye girdik daha doğrusu markete. Genellikle parfüm fiyatları da 650 ile 700 Mısır poundu arasında değişiyor. Böyle hediyelik eşyalar falan var. Yasin daha yeni bunları sordu 750'ler. Ben sordum 650 dediler. Kenan birazdan sorsa demek ki 500 diyecekler. Bu meydanın hemen girişinde bulunan bir kafeye oturduk. Fiyatları oldukça iyi. En basitinden mesela burada meyve suları var. Fiyatları bunların hepsi 50 pound. Ondan sonra cima burada kafeler var. Sıcak içecekler var. Fiyatları çok uygun ya buranın. Şurada nargilecikler. Zaten herhalde içecek şeyi. Şunlar da soft içecek. Oturduğumuz kafeden de şimdi çıktık. Yine yorulduk. Fiyatlar ama çok uygundu, bayağı uygundu. Toplam 5 kişi 600 Mısır poundu mu ne geldi menü fiyatı. Gayet güzeldi yani. Ama biz şöyle bir karar aldık. Eşyaları Nama Beach'in oradan alacağız. Orası bize bir tık daha uygun geldi. En azından oranın pazarlık payı daha fazla oluyor. Buradaki fiyatları da gördük. Oradaki fiyatlara da zaten oranın videosunu ayrı çekeceğiz. Komple fiyatlarını orada çekme kararı aldık. Yarın da orada görüşmek dileğiyle. Çarşının bazı yerlerinde gördüğünüz gibi Türk lirası da geçiyor. Bir sürü zaten dükkan var. Girebildiğimizde gireceğiz. Burada da magnetler var. Magnetlerin 3 tanesi 1 dolar diyorlar. Şöyle küçük oyuncaklar da var, figürler. Genellikle zaten hep aynı şeyler var ya. Şöyle gezdik bayağı da. De buranın bardakları çok güzel ya. 250 Mısır poundu. Çok iyi. Gelsin bardaklar nasıl? Güzel, çok iyi. Hediyelik eşyaları güzel. Bardak, figürler mükemmel duruyor. Böyle bir bazı buzdolabı neydi ya? Magnet ha. Magnetleri çok iyi değil. Yani onları biraz daha seçip almanız gerekiyor. Mesela bizim orada 10 tane magneti 2 dolar falan demişti adam. Burada 3 tane magnete 1 dolar diyorlar. Yani belki pazarlıkta yine aynı şeyi Bak burada çevirebiliriz. bir tanesine $1 bir şey diyor. 1 dolar diyor bir tanesine burada. Ya böyle değişiyor ama magnetlerin hepsi aynı. Birebir aynı hepsi aynı. Değişmiyor. Yani daha kaliteli veya daha kötü değil. Hepsi aynı o yüzden siz hangisi daha uygunsa onu alın. Biz 10 tanesini 2 dolara bulduk. Büyük ihtimalle oradan alacağız. Bardakta 250'ye bulduk. Burada da 250. Ayrıntıyı kes hemen. Dükkan diyorlar ona. Pazarlık sünnettir diyor. Büyük ihtimal bardakla magnet alacağız. Birkaç tane figür almayı düşünüyorum ben. Biraz daha gezip biraz daha bakalım. Alışveriş yapacağım dükkanı buldum. Hemen gösteriyorum size. Bak pazarlık sünnettir, Türk dükkanı diyor. Şu şekilde figürler var. Şu 7,5 Egyptian pound diyor. Bu 2200. O neymiş lan 2200? Şu dürbün. Dürbün mü? Aç bakayım kankam. Sen seversin böyle şeyleri incelemeyi. Şimdi bozacak ama. Çocuk, böyle 5 yaşındaki çocuk gibisin ya. Şimdi canın sağ olsun kanka. Anahtarlıklar var. Ha. Ben de sana bakayım. Gözüken bir şey. Dersin istiyormuşsun. Gözüken bir şey. Bence şöyle bir şey olabilir mi? Şunun içine şöyle bir şey koyuyor falan olabilir misin? Haydi. Gözüküyor mu? Yine gözükmüyor. Oğlum merceğini çıkarın. Ondan gözükmüyor olabilir mi? Ne merceği? İçinde mercek var onun. Mercek var. Şunu çıkaracağım bence. He?
Ya var ya. Gerçekten Gözüküyor mu şu anda? Evet. Adamsın kanka. Helal olsun. Buraya bir alkış efekti. Tık 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 tık. Tamam oldu tamam. Şunların fiyatları yazıyor mu? Böyleymiş. Evet açtım zaten çalışıyor. Tamam nasıl çalışma? Nasıl çalışmıyor oğlum? Şeyine çıkar mısınız siz? Mert'in için. Merceğine. Ama merdivenle mi çaldık Lan söylüyoruz 10 dakika sonra düşüyor. Ya çok net değil ya. Kanka Mısır burası normal. Bu tarz bardaklarda biz mesela 200'e falan bulmuştuk. Burada 280'miş. Yasin tam senlik ha. Sana aslında çorba bardağı alıp onu vermek lazım sana. Yani gezebildiğiniz kadar gezin çünkü fiyatlar hep değişiklik gösteriyor. Hani kesin şu fiyat o fiyat diyemiyoruz maalesef. Burada mesela magnet fiyatları çok ucuzdu. Bardak fiyatları atıyorum yine diğerleriyle aynı genel olarak pazarda. Daha yeni bir yerde bu çikolataları, hurmaları sorduk. Paketine 3 dolar söylediler. Tabii onu da almadık. Çünkü bazı yerleri gezeceğiz. Onun dışında da bu dağ gibi bir yer var vallahi. Onun orada bir kafe mi ne varmış. Oraya dedik oturalım diye. Oraya oturduk. Daha yeni oturduğumuz yere göre bir tık daha pahalı. Bir de Allah affetsin değil mi? Yani, yine ama eğlenmeye çalışıyoruz. Ha, turları falan güzel. Fiyatları da normal. Bir de buradaki mekanların en kötü huyu çok ses, müzik. Konuşamıyorsun, sohbet bile edemiyorsun yani. Bu namı olarak bahsettiğim yer burası. Kafeler, hediyelik eşya alınabilecek yerler. Yarın biz şurada bir yer var. Uzunlamasına böyle kapalı çarşı misali. Oranın içine gireceğiz. Oradan bir şeyler daha bakacağız. Baktığımız zaman da size fiyatlarını söyleyeceğiz. Ama buranın fiyatları bize göre daha uygun. Tabii ki ne yapacağız? Pazarlık yapmayı unutmayacağız. Adamların çünkü dini imanı pazarlık olmuş. Normalde işte şöyle yol boyu beachler var. Sahildeki beachlerde de ortalama fiyatlar şu şekilde. Yemekler falan var. İçeceklerde de %300 arasında değişiyor. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Bakmak isteyen durdursun. Güzelce de baksın. Bir de burada aşırı bir nargile için bir tayfa var. Nargile fiyatları da burada kaçtı? 150 ile 300 arasında değişiyor. Bunların hepsi otellere bağlı. Otellerin dışında da ekstrada para verip de girebiliyorsunuz. 3-5 dolar falan indirim yapmayı unutmayın. Şimdi denize gireceğiz biz. Sonra muza falan bineceğiz. O zamanlarda fiyatları size söyleyeceğiz. Bizim otele bağlı olan beach'e geldik. Burada muza bindik. Muzun da kişi başı şöyle yaptık işte pazarlık yaptık. Toplamda 250 pound'a denk geldi kişi başı. Yarın da paraşüt yapacağız. Paraşüt kaç para anlaşmıştık? 900 müydü? 800'e indirmiştik değil mi? 900'ü 800'e indirmiştik. O da şöyle. Aha. Kişi başı şöyle. Normal 2 kişi bindiğiniz zaman 1500 istiyordu. Biz onu 1200'e falan kadar düşürmüştük. Sonrasında bunlar bizi tartıya çıkardı. Şimdi hepimiz öküz gibi olduğumuzdan dolayı 150 kiloydu değil mi tartının şeyi? İşte hepimiz 2 kişi 150 kilo geçtiğinden dolayı şimdi tek tek binmek zorunda kaldık. Tek tekin fiyatı da 1000 falan diyor. Onda 800'e falan, ilk önce 900 dedi. Son 800'e falan düşürdük. Onu da yarın yapacağız. Muz da güzel. Zaten ta ileride sizi düşürmüyor bilerek. Geliyor kıyıya yakın bir yerde düşürüyor. Genel olarak güzeldi yani. Benim hoşuma gitti. Zaten gideceğimiz yerleri, yapacağımız etkinlikleri de yaptık. Şimdi güzelce böyle kafa dinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Eğlenceliydik, gayet zevk aldık. Yasin çok korktu, biraz ağlayacak zannettim. Ama iyiydi Ben korktum ama sen sıcaktın. Öyle bir sıkıntı. Ama güzeldi kanka yine. Zaten Türk parasına vurduğu zaman kaça geliyor? 190-180'e falan geliyor herhalde. O civarda. Ya bizim ülkemize göre Bayağı iyi. bayağı uygun burası. Zaten Bayağı uygun. bura uygun ya. Her konuda uygun. Bir de pazarlığını yaparsan daha uygun. Genel olarak cipsi, mipsi falan hepsini alacağımız her şeye böyle zaten indirim yaptırıyoruz. Sabah 7'de kalkıyoruz, denizimize giriyoruz akşama kadar. Bir de denizin bizim girdiğimiz yerde böyle güzel bir kayalık var. Kayalıkların dibinde de full balıklar var böyle. Suat abi çekerse inşallah altına koyacağız. Suat o da şeyde bir de telefon kılıfı aldık su geçirmeyen. Silikon adam bir şey söyledi. 250 söyledi. Onu da 100'e aldık. 100'e getirdik onu da. Öyle her şeye pazarlık yapıyoruz. Yarın bir gün hani nefes almaya bile pazarlık yapacağız burada. Genel olarak güzel geçiyor. Akşam da böyle bir kulübü göstereceğiz size. Buraya gelmeden önce bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Alkolü kullanıyorsanız eğer alkolü bizim ülkeden getirin. Buranın alkolleri çok kötü diyor herkes. Hani içersiniz içmezsiniz keyfiniz bilir. Şey diyorlar, biraları sanırım güvenliymiş, onun dışındakiler adam öldürüyormuş. Ya burada ölenler olmuş, viski, vodka falan. Merdiven altı yapma durumları çok öyle bir yüksek durum bana var. kalırsa. Biralarda sıkıntı olmuyormuş da diğer alkollerde sıkıntı oluyormuş. Gelecekseniz duty free demez. Zaten gelince ne kadar pis olduklarını anlayacaksınız. Çok Ya bura var ya Kahire'ye göre çok temiz burası. Hani Evet, Kahire daha. şeye büyük ihtimal buraya yerleri herhalde sokmalar fazla.
Bro o yüzden yine pisler de güzel yine ya burası. Gayet güzel yani. Kayra'ya göre çok güzel burası. Bayağı iyi. Aleykümselam hacı. Bir de burada çok Türk var. O çok güzel. Bizim mesela şöyle söyleyeyim. Eğer alkol almazsanız bizim Kenan mesela alkolik. Hareket engellenemez diye bağırıyor burada. En son biri aldığında adamlar 80-90 dedi. Kenan burada 45'e alıyor. Yalan söylüyorlar. Ben sadece Sprite ve kola içiyorum. Yalanını söylüyorsun. Şu an buna kimse inanmadı kanka. 80 dediler ilk başta. Kenan indirim falan yaptırdı. 70-60 verdilerken biz 45'e kadar düşürdük. Bu yarım litrelik biraları. Yani genel olarak güzel geçiyor. Tatil için gelinecek yer mi gelinecek yer. İnsanlarla ama sohbet etmediğiniz zaman çok güzel geçiyor. İnsanları biraz boğuyor çünkü. Ya ona da bir şey demiyorum çünkü kültürleri herhalde böyle. Ama bazıları harbiden şeyini çıkarıyor yani. Hani size oteli de göstereceğim. Şu an otelin odasının içinde bulunuyoruz. Bak kapıdan şimdi çıkıyorum, tamam mı? Adımımı attım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak hemen şurası. Saat gece 11'den sonra kulüp oluyor. Bizim de masalarımız yani burada temiz. Bir de otelde misafir olduğumuz için şu localar ıvır zıvır. Her yerde oturabiliyoruz. Böyle bu otelin de güzelliği var. Bir de Şarm El Şeyh'e gelirseniz oteller, kulüpler haftada sadece 2 kere mi iş yapıyormuş. Bu da küçük bir bilgi olsun. Yine burası dolunca ben size ufak bir göstereceğim. Evet, dün kulüpteydik. İşte o geç bitti. Onun devamında video çekemedik. Bu sabah o yorgunluğu atmak için denizde geçirdik biraz. Paraşüt yaptık. Paraşüt de 700 liraydı burada. O da tabii pazarlıkta, yine pazarlıkta. Normalde 1000 lira mı istiyorlardı? Tek kişi normalde 1000 lira istiyor. Eğer 2 kişi binersen de 1200 istiyor. Ama da şöyle 150 kiloya geçmeyecek 2 kişinin abi. Aynen. Bundan da tam bize hepimiz 100 kiloyuz anasını birimiz. Yani. Mecburen tek binmek zorunda kaldık yani. O yüzden de kişi başı bize 900 mi ne söyledi ilk önce. Sonra 700'e kadar indirdik biz de. Aynen. Oradan paraşüt yaptık. Biraz daha denize takıldık. Şimdi yemeğimizi yedik. Alışverişe çıktık. Hediyelik eşya alacağız. Buradaki sahiller akşam 6'da kapanıyor. 6'da bütün böyle o sahil güvenlik ekibi falan böyle hepsi ıslık çalıyor. Şöyle yapıyor işte. Hani diyor sahilde kapatıyor falan diye. 6'da herkesi çıkarıyorlar, haberiniz olsun. Direkt otelin sahili varsa ama rahat edersiniz. Aynen. Bugün zaten son 2 günümüz kaldı işte. Bugün bir de yarın var işte. Bugün şimdi hediyelik eşya bakmaya gideceğiz. Geçen Old Town'a gitmiştik. Oraya bakmıştık Old Pazar'a. Bizim bulunduğumuz yer daha ucuza geldiği için biz buradan alışveriş yapacağız şimdi. Hediyelik eşya almaya çıktık şimdi. Öyle geziyoruz. Hediyelik eşya alırken de size zaten gösteririz. Şu an ilk durağımız bizim Nalma Beach'te bulunan Fix Price. Şimdi buraya gireceğiz. Buradaki fiyatlara bakacağız. Şimdi hediyelik eşya almaya geldik. Fix Price'dayız. Bu tarz figürler oğlum bu bayağı büyük ha. Bir de bayağı büyük. Bir de kanka, kaç para yazıyormuş? Şu fiyatı bu. 255 Mısır poundu. Şimdi bunların hepsinin tek tek fiyatına bakacağız. Şunun fiyatı çok iyi lan, bunların fiyatı. Gereksiz büyük ve gereksiz güzel ha. Çok güzel yapmışlar lan şunu. Hemen fiyat kontrol. Sanki 425. 425 mi bu? Ha, bu da 425. Çok iyi bu arada. Bayağı iyi lan. Şimdi burada çalışan kişiye şunu sordu. Maramer taşıymış bak. Muhabbeti görüyor musun? Bak şimdi tut. Oraya yerine koy. Bak şuna bak şimdi. Bak. Şu şekilde içi gözüküyor. Maramer taşı olduğundan dolayı. Görüyor musun? Pahalı mı? Bak şöyle içinden ışıklar falan çıkıyor. Burada şu şekilde magnetler de var. Şu develerin arkası açılıyor. Yasin şunu bir açsana. Şunu aç bakalım bir. Şöyle açılıyor. Yani buraya belki küçük bir ufak bir şeyler belki sığabilir. Bir sürü de hediyelik eşya var burada. Bunların mesela şunların hepsinin fiyatı 90 Mısır poundu. Üsttekilerin de fiyatı 110'dan falan başlıyor, değişiyor böyle. Bu markette de şurada mesela okutunca fiyatları çıkıyor. Bazı şeylerin fiyatlarını görmezseniz burada öğrenebilirsiniz. Bak mesela hemen tık çıktı burada fiyat. Ne yazıyor mesela? Egypt pound, euro, sterlin, dolar. Hepsi çıkıyor. Suat abi bir şey alacak, onu okuttu. Fiyatları bu şekilde. Bu girdiğimiz yerde magnet fiyatları pahalı. Dışarıda atıyorum 6 tanesini 1 dolara veriyorlar. Burada 3 tanesi 1 dolar. O yüzden magneti buranın almayacak. Buranın en güzel yanı pazarlık yapmıyorsun. Fiyat bak bu şekilde burada yazıyor. Altında Egypt pound yazıyor. Yukarısında dolar yazıyor. Adam zaten tık tık işlemini yapıyor buradan. Alışverişimizi yaptık, çıktık.
Hemen hızlıca zaten kasa ilerliyor. Şimdi çarşıya doğru gideceğiz. Shopping Center diye bir böyle çarşı tarzı bir yere geldik. Buradan da magnet alacağız. Şu bileklikleri de 3 dolar satıyorlar burada. Hemen şurada bizim Mısır Çarşısı gibi bir ara var. Oradan girip biraz bir şeylere baktık. Dün magnet alacaktık. Biz magnetlere baktık. 5 tanesi 1 dolar dediler. Kimse yoktu. O zaman 5 tanesi 1 dolara veriyordu adam. Bugün aynı yere gittik. 2 tanesi 1 dolara veriyor. Hani daha demin bir alışveriş yaptığımız yerde 3 tanesi 1 dolardı. Biz burada 5 tanesi 1 dolar diye buraya gelmek istedik. Burada 2 tanesi 1 dolar deyince mecbur sabah oradan alacağız. Hani akşam bilmem uğrar mıyız? Oğlum buranın insanları var ya. Bence 2 tane eksik alalım, oradan alalım bence. En azından fiyat belli, adamlar her şeyi düzgün yapıyor. Vergisini veriyor. Buranın insanlara sıkıntılı ya. İnsan öyle bir konuşuyor ki insan böyle tartışısı geliyor yani. Hani durduk yere böyle şey çıkarıyorlar ya. Garız çıkarıyorlar yani. Ha. Vermesen verme ya. Bizi almıyoruz. Zorla alacak halimiz yok. Zorla alacak hali yok kimsenin. Yani. Ama aklınıza bulunsun, eğer buraya gelirseniz geç saatte gelin. Kimse olmadığı için, müşteri az olduğu için, müşteri az olduğu için size istediğiniz fiyattan veriyor. Bu da bir şey yapmaz be kanki. Güzel gidiyor, güzel. Şimdi şu çarşıdan çıktık. Yasin zaten söyledi ama şöyle bir sıkıntı var. En basitinden bu herkesin aldığı fincan takımı var ya. Biz onu Old Pazar'da kaçtı 300'e falan bulduk. Hatta 2-3 kişi alacağız falan dedi, indirim falan yaptırdık böyle gayet güzel. Burada adam gelmişti ki 600. Ya, biler misin alar mısın yani? Adamın diyoruz bak böyle tam atıyorum diyorum ki adama bak şunu söylüyorum diyorum ki kardeşim böyle başka bir yerde atıyorum 300'e satıyorlar diyorum. Abi o zaman git oradan git al diyor. Eyvallah diyoruz, tam arkamızı dönüyoruz gideceğiz. Abi bir gel. Tamam o fiyata vereceğim. Almam. Ay burada kim kimi öperse açık piyasa. Hiçbir şeyin üstünde adam akıllı fiyat da yazmıyor. Aldığımız suya kadar anasından pazarlık yapıyoruz. Garip bir ülke ya. Vallahi garip bir ülke. Ama en azından ne bileyim yaptığımız etkinlikler Denizli'dir. Bazı insanları çok güzel, çok iyi. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Bak kafeler hep böyle karşılıklı, tamam mı? Biri müzik açıyor, diğeri de müzik açıyor. Konuştuğunu anlamazsın ya. Bak şu yukarıda yer var. Bak burada da yer var. Burada da yer var, tamam mı? Hepsi son ses müzik açmış. Ulan ben kendimi zor duyuyorum. Hani şu caddede adam akıllı oturup sohbet edebileceğimiz, soğuk bir şey içebileceğimiz bir kafe yok. Hepsi deli gibi müzik açıyor. Hepsi de nargile kokuyor çok kötü bir şekilde. Hani normal içersin abi 3-5 kişi de 20-50 kişi içince olmuyor. Bu Mısırlıların, Arapların neden böyle bağıra konuştuğunu bak ben şimdi daha yeni anlıyorum. Kafelerde mafelerde oturuyorlar, tamam mı bunlar? Bizim sesi böyle bangır çalıyor ya. Birbirlerinin sesini böyle duyurmak için büyük ihtimalle bunlar bağıra böyle gitmiş yani. Şimdi kafenin önünden geçtik, herkes birbirine bağırıyor. Ama sorsan normal konuşuyorlar. Ya Allah var ya, hayatımın en güzel günleri ya. Allah güzel geçiyor yani. Şimdi Şam'da son saatlerimiz. Kendimizce alışverişimizi yaptık, etkinliklerimizi de yaptık. Onun dışında hediyelik eşyalarımızı hepsini aldık. Herkesin videoda da 20 kere söylemişimdir. Hala da söylemeye devam edeceğim. Abi pazarlık yapın, kendinizi hiç öptürmeyin. Gerekirse siz öpün karşı tarafa. Çünkü atıyorum bir yerde bir fiyatken bir yerde bir fiyat. En son bu fincan takımın 250'ye falan bulduk yani düşünün. Fiyatlar hani gerçekten böyle değişiyor. Bir de biz 5 kişi gezdiğimiz için ucuza alıyoruz böyle. Genel olarak işte güzel bir tatil yaptık. Kahire'ye gittik. Kahire'den Şarm'a geldik. Şarm'da ATV yaptık, dalgıçlık yaptık, paraşüt yaptık, muz yaptık. Akşam kulübe gittik, eğlendik. Sabah denize girdik, çıktık. Bir sürü güzel böyle bir hafta boyunca, 9 gün boyunca güzel bir tatil yaptık. Gerekli bütün bilgileri de aşağı açıklama kısmına yazacağım ben. Fiyatları dediğim gibi işte magnet atıyorum mesela, bazı magnetler var. Millet size gelip diyecek işte ben magnetin atıyorum 10 tanesini 1 dolara aldım. O magnetler kötü magnetler. İyi magnet istiyorsan en iyisi en iyi fiyat sana şöyle söyleyeyim 30'dan başlıyor. Biz çok araştırdık çünkü deli gibi araştırdık. O demir magnetleri söylüyorum, üstte mini olanları. Güzelce de kocaman yazıyor Egypt falan diye böyle. Onlar 30'dan falan başlıyor. O kahve takımına tekrar söylüyorum 250'ye kadar indirebildik biz. İçinde zaten 2 tane var. 2 tane tabak altlığı var. Onun dışında kulp bardak kaldı, kupa bardak.
kupa bardakları kaç para almıştık? 250 mi almıştık? 240. 240, 250. 220'ye var. O da hani şey bizim aldıklarımız böyle şey hani böyle küçük kupa değil ya böyle Bayağı- bildiğin çorba kupası bardağı hani. Bayağı güzel yani deseni falan çok iyi. Hani öyle bir şey alabilirsin. Biz ilk gün gördük onu. Dedik Evet. kesin alacağız bundan. Fiyat araştırması yaptık abi. Fiyatlara bak aşağı yukarı hepsi aynı. Ya buradan alsak büyük ihtimal bir 300 lira daha otelde uygun İndirim alırdık. yaptırabilirdik de uğraşmak istemedik Pazarlık artık. yapabiliyorduk. Ama orada şimdi adamlar direkt vergisi cartı vardı. Dedik zaten mısır. Ada gidiyorsun direkt fiyatına. Uğraşmıyor. Aynen direkt kasada tak 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 alıyorsun. Burada adam sana abi var ya sabahtan bıktık yani o muhabbetten o taza muhabbetten Evet, bıktık abi. o iğrendiriyor bizi artık yani. Midemi bulandırmaya başladı. Yani genel olarak işte tatilimiz bitiyor. Her şeyimizi yaptık, her şeyimizi de aldık. Etkinliklere de katıldık. Etkinlik fiyatlarını söyledik size. Yemeği dışarıda yemedik ama genel olarak buralarda KFC'den tutun işte her şey var. Aklınıza gelecekten ıvır zıvır hepsi var burada. Karnınıza doyurabilirsiniz. Normal yerel lezzetler yiyebileceğiniz yerler de var. Oralarda da yiyebilirsiniz. Yani genel olarak bizim tatilimiz çok güzel geçti. Şimdiden Şarm'a gelecek olan herkese iyi tatiller dileriz. Kendinize cice bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize popüler davranın. İyi görüşürüz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.